2024'ün son yeni ayı artık yıldan çıkış yaparken bir Oğlak yeni ayı olacak. Yeni ayı detaylarıyla tabii ki konuşacağız ama öncesinde benimle ilk defa karşılaştıysanız hoş geldiniz. Ben Fulya. Bu kanalda zamanın nasıl bir kaliteden geçtiğini dönem dönem gerçekleşen bu gökyüzü olaylarından yola çıkarak size anlatıyorum. Genelde zamanı gelmeden önce aslında videoları kanala yüklüyorum. Haberiniz olsun öncesinden diye. Olumlu olumsuz aslında tüm detaylarıyla size o dönemi iyice anlatmaya çalışıyorum. Siz de önceden haberdar olmak, ona göre planınızı, programınızı yapmak veya sadece belki hazırlıklı olmak için videoları önceden dinlemeniz gerekiyor. Bildirimlerinizi açıp abone olabilirsiniz. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Orada da günlük paylaşımlar yapıyorum. Şuraya da Instagram adresini sizler için bıraktım. Bana danışmanlık için yine bu arada Instagram üzerinden yazabilirsiniz veya şu mail adresinden ya da şuraya koyabilirim, ulaşabilirsiniz. Eğer astroloji eğitimi aldıysanız fakat nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız, nasıl bir yol izleyeceksiniz ya da tıkandığınız bazı konular varsa, yorumlamalar, teknik vesaire birebir de çalışıyorum. Bana yine Instagram üzerinden veya mailden de yine ulaşabilirsiniz. Evet, hadi bakalım son yeni ayımızı konuşalım. Bakalım bizleri neler bekliyor. 31 Aralık Salı günü saat gece 01.26'da yeni yıla, yeni ayla giriş yapacağız. Oğlak Burcu'nun 9 derecesinde bir yeni ay gerçekleşecek. Aslında yeni bir şeylere başlamak için yeni ay üzerinden birkaç gün geçmesi gerekiyor arkadaşlar. Yeni bir şeyleri duyurmak, yeni bir şeylere adım atmak, filizlenmesi vesairesi için daha verimli geçecek zamanlardır. Biraz böyle eğlenceli değil de böyle çok resmi, görev gibi biraz daha ciddi bir seneye giriş yapar gibi olacak bu yeni ayla beraber. Acayip böyle sosyal olmak yerine daha çok böyle yalnız kalmayı tercih edebiliriz. Oğlak Burcu zaten işler, kurallar, sorumluluklar, hani kariyer, parasal konular, ekonomi biraz da depresif bir ruh hali, ciddiyet gerektiren bir burç. Yeni ay bir hafta öncesinde ve sonrasında genel olarak hepimizin aslında gündemi de hali de böyle olabilir. Tüm yıl böyle mi geçecek? Tabii ki hayır. Aslında yıl Nisan ayında başlayacak gibi de diyebilirim. Çünkü Ocak, Şubat, Mart bazı konuların yavaş ilerlediği süreçler ama bu hiçbir şey yapamayız demek asla değil. Yani enerjik bir yılbaşı çok da fazla geçiremeyebiliriz. Çok fazla plan program içerisinde olabiliriz demektir. Daha sistemli çalışacağımız birçok kişinin yeni iş anlaşmaları, yeni projeler alması, yeni bir kariyer yolculuğuna çıkması, iş başvuruları yapması, görüşmeler, toplantılar, işle alakalı yenilenmeler, yeni adımlar dönemi de olabilir. Yılı da planlayabiliriz. Sorumluluklarımız biraz daha ağır basabilir ve yeni ayın yöneticisi Satürn'den de aslında yeni aya güzel bir etkileşim, olumlu bir etkileşim olacak. Yani bu dönem başlayan işler, anlaşmalar, sözleşmeler kalıcılık etkisi taşıyor. Bir yere işe girerseniz uzun süre orada kalabilirsiniz demektir. Yeni ay yolculuklar evinde olduğu için aslında şehir içi yolculuklar, tabii ki şehir dışı yolculuklar da öyle ama şehir içi daha fazla olabilir. Bunların artabileceği bir haftayı gösteriyor. Hatta belki iş seyahatleri de yapılabilir. İletişimin çok fazla yoğun olacağı bir dönem gibi görünse de kısa ve öz konuşmalar tam böyle Oğlak doğasında da yapılabilir. Ama iletişim, yayıncılık, sosyal medya gibi alanlarda belki biraz kurallar, yenilenmeler, sosyal medyada kısıtlanmalar vesaire bu yeni ayın konularından bir tanesi olabilir. Yeni ay zamanı Mars'la Plüto karşı karşıya. Bu biraz tehlikeli bir durumu da anlatıyor. Yeni aydan önceki birkaç gün dahil olmak üzere yeni ay sonrasındaki hafta boyunca yani 7 Ocak kadar ki hafta maalesef böyle hani patlama, terör, halkla yönetimin karşı karşıya gelmesi, bir liderin, bir yönetici ile alakalı bir stresin ortaya çıkması, yine devlet adamları veya devletin özellikle finansal konular, ekonomide sıkıntılı bazı gündemleri konuşabiliriz ve hemen ortaya çıkabilir. Yeni yıla girer girmez. Kalabalık yerler, kalabalık alanların tehlikeli olabileceği bir zamanı işaret ediyor. Yani yılbaşı döneminde çok da böyle hani aşırı kalabalık ortamlarda bulunmamak daha iyi olabilir bizler için. Silahlı, ateşli çatışmalar, saldırılara çok açık bir süreçte olacak. Çok çok dikkatli olmak gerekiyor bu yüzden. Zaten kısa bir süre. Yolculuklarla ilgili de acele etmeden
Gideceğiniz yere gidin. Çünkü kazalara çok açık bir gökyüzü olacak maalesef. Borsa, vergiler ya da genel olarak parasal konulardaki bu sıkışmışlık, stres, baskı bu yeni ayda daha yoğun hissedilebilir. Eğlence yerleri, eğlence alanlarında da yine böyle hani stresli etkiler var. Patlama olabilir, tartışmalar olabilir, olaylar olabilir. Bunlara açık bir haftadayız. Özellikle bir karar, ekonomik açıdan yeni uygulamalar vesaire hükümet tarafından yeniden gözden geçirilebilir demektir. Yükselendeki terazi zaten politika, ilişkiler, evlilik konularına işaret ediyor. Bunlara dikkat çekiyor. Tabii ki yöneticisi Venüs de Uranüs'le stresli bir açıda olacak. Aniden başlayabilecek ilişkileri, politikadaki ani gelişmeleri, ani birliktelikleri anlatabilir. Hatta beklenmedik, aniden gelişen, hani biraz hızlı başlayan ilişkiler de olabilir. Aniden başlayan, aniden de daha sonrasından bitebilir. Lütfen buraya da biraz dikkat edin. İkili ilişkiler açısından genel olarak tatsızlıklar, hani bir anda böyle özgürleşme isteği, ihtiyacı ortaya daha fazla çıkabilir. Çocuklarla veya böyle eğitim sistemiyle alakalı bazı kurallar, işte konularda bu yeni ayla gündeme gelebilir. Bir sabit yıldız var. Bu yeni aya eşlik edecek. Dünya astrolojisinde sabit yıldızların aslında anlamları çok da böyle olumlu değil açıkçası. Çünkü dünyaya kötülükler zaten fazlasıyla hakim görünüyor. Görünüyor diyorum. Aslında iyiler çok fazla organize olamadığı için. Bu sebeple böyle kolektif etkiler hani karışık. İnsanların iyiyi kötüyü ayırt etmesi için çok belirgin bazen maalesef olaylar meydana gelir. Ne gibi? Söylemiştim zaten, bazı yerlerde patlamalar, volkan aktiviteleri, yangınlar, bulaşıcı mikroplar, hayvanlarla ilgili stresli olaylar olabilir. Diğer bir taraftan da yani Güneş ve Ay'la kavuşması bu yıldızın askeri güç verebilir, şanslı olunabilir ama aynı zamanda düşüş de yaşanabilir. Büyük kazaları, şiddet, dürtüselliği, tahammülsüzlük ve acımasızlığı getirebilir denmiş bu yıldız için. Mars-Satürn karşıtlığı zaten başlı başına bunları bu arada veriyor. Biz yaşamasak bile yaşananlardan çok fazla etkilenen bir toplum olduğumuz için ve maalesef pek çok kişinin de bu ülkede cezasız kalması, suçların cezasız bırakılması insanlara adaleti tabii ki sorgulatıyor. Şimdi merak ediyorsunuzdur, yükselen burcunuza geçelim bakalım sizleri neler bekliyor. Her zaman yükselen burcunuza göre dinleyin, bana bunu çok sık soruyorsunuz. Koçlarla başlayalım. Koç ve yükselen koçlar 31 Aralık'taki yeni ayın size olan genel etkilerini konuşacağız. Genel deme sebebim aslında hepimizin haritası bambaşka ve bu etkiler dışında da sizler mutlaka başka etkiler de alacaksınız. Çünkü yeni ayın temas ettiği farklı konular da olacaktır haritanıza göre. Sizin haritanızda 10. evinizde meydana geliyor bu yeni ay. Şimdi burası aslında sizin hedeflerinizde, size artık bir konuda sorumluluk almanız gerektiğini, adım atmanız gerektiğini gösterebilir. Sadece kariyerinizle alakalı değil tabii ki bu yeni ay. Genel olarak istediğiniz bir şey için daha böyle ciddi görüşmeler yapmak, sözleşmeler imzalamak, toplantılar yapmak, hani niyetiniz bu yeni ayla beraber gelebilir. Elbette yeni bir kariyere başlamak, yeni iş görüşmeleri yapmak veya hayatınızda önemli olabilecek bir başlangıç da yapabilirsiniz. Bir şeylere imza da atabilirsiniz. Kalıcı da olabilir. Ki bunun yansımalarını ay ortasında zaten göreceksinizdir. Biraz böyle sosyal ilişkiler açısından tabii ki gerginlikler, hani bir dostunuz, bir arkadaşınız veya bir organizasyonda bazı gerilmeler olabilir. Çocuk varsa böyle çocukla bağlantılı konularda da bunlar ortaya çıkabilir. Aşk ilişki açısından da sizi biraz strese sokan bir konu gelişebilir. Eğitimler, yolculuklar sizin için de böyle aktif bir yeni yıl zamanı olabilir. Siz koçlara göre biraz böyle ciddi ve biraz böyle sorumlulukların bilincinde olan bir yılbaşı geçirebilirsiniz. Bunlar da sizin hedefleriniz için aslında gerekli şeyler de olabilir. Sadece sizin doğanıza uygun değil. Sizler böyle toplum önünde biraz daha yaptıklarınızla, söylediklerinizle vesaire ön planda görünebilirsiniz demek istediğim. Umarım kariyeriniz, aile ve genel hayat hedefleriniz açısından güzel bir başlangıça sebep olur bu yeni ay. Başka videolarda görüşmek üzere. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Abone olursanız bana da hem teşekkür olur hem de bir yeni yıl hediyesi gibi olur. Şimdiden teşekkür ediyorum ve iyi seneler. Yükselen boğalar 31 Aralık'taki yeni ayın size olan genel etkilerini konuşacağız tabii ki ama genel deme sebebi hepimizin haritasında bu yeni ayın temas ettiği yerler bambaşka. Dolayısıyla farklı etkiler de hepimiz alabiliriz. Şimdi sizin haritanızda 9. evde meydana gelecek bu yeni ay. Demek ki sizler aslında olumlu etki alan gruptasınız. Daha çok böyle uzaklara, yurt dışına, seyahatlere, yolculuklar yapma vesaire içerisinde olabilirsiniz. Bu yeni ay ile beraber bunların planını da yapabilirsiniz.
isteyebilirsiniz. Yeni bir eğitime başlamak isteyebilirsiniz bu yeni ayla beraber. Bazı hukuksal konularla ilgilenmeniz gerekebilir. Vize, oturum, pasaport gibi şeylerle ilgili de böyle üzerinize düşen bazı sorumluluklar vardır. Onlarla da ilgilenebilirsiniz. Hayata karşı daha gerçekçi bakmaya da başlayabilirsiniz. Yani hayata bakış açınız belki yenilenecek. Bir takım belki eğitimlerle, bir takım seyahatlerle de olabilir. Ev ve kariyer alanı arasında birazcık gerginlikler oluşabilir. Yani ya kariyerden ya da evden kaynaklı, aileden kaynaklı da ortaya çıkabilir. Bazı stresler, baskılar, hani güç savaşı içerisine girilebilir. Dikkat! Kariyerinizle ilgili böyle ani ve sürpriz bir para çıkışı, bir yön değişimi de söz konusu olabilir. Harcamaları abartabilirsiniz. Bu yeni yıl süreci içerisinde maddi konular açısından da dikkatli olmanız gereken yine bir yeni yıl süreci. Tabii ki size göre daha böyle uyumlu bir yeni ay olacağı için sizin yapınıza, hani istikrarınıza, kararlarınıza, dinginliğinize daha çok belki hitap edebilir. Umarım bu yeni ay hem yeni yıl sizin için keyifle geçer. Başka videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olursanız bana da aslında hem bir teşekkür olur hem de belki bir yeni yıl hediyesi gibi düşünebilirsiniz bunu. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum ve iyi seneler diliyorum. İkizler ve yükselen ikizler 31 Aralık'taki yeni ayın size olan etkilerini bu videoda konuşacağız. Genel deme sebebim aslında hepimizin haritasında bambaşka ve bu etkiler dışında da mutlaka başka etkiler de alıyor olacaksınız. Çünkü yeni ayın temas ettiği yerler de haritanızda farklı yerler olacaktır. Sizin haritanızda şimdi bu yeni ay 8. evde meydana gelecek. Demek ki sizin için daha çok böyle finansal konular ön plana çıkıyor. Varsa miras konuları, nafaka, vergiler, ödemeler, borçlar, banka gibi işler sizi bu sıralar çok meşgul edebilir. Öngöremediğiniz duygular içinde özellikle biraz daha böyle depresif hissetmek, yalnız kalmak istemek gibi şeyler de söz konusu olabilir. Aklınız, fikriniz biraz daha fazla kariyerinizde olabilir, kazançlarınızda olabilir. Varsa ortaklı kazançlarınızda da olabilir. İkili ilişkilerde abartılı konuşmalar ya da vaatler de verilebilir. Özellikle sizlerin de uzaklarda yaşayan ya da yakın çevrenizde olan kişilerle olan böyle diyaloglarınıza çok dikkat etmeniz gerekiyor. Burada iletişimde biraz böyle stresli, sizi baskıda hissettirebilecek gergin konuşmalardan da çekilmeniz yani sakınmanız gerekiyor aslında. Ve tabii ki yolculuklarda da böyle ekstra dikkatli olmanız gereken şöyle bir 2 hafta var diyebilirim. Dizleriniz, kemikleriniz, cildiniz biraz daha hassaslaşabilir bu süreçte. Bazılarınız için belki bir operasyon, bir ameliyat ya da cildine, kemiklerine, derisine belki bir müdahale edilmesi gerekebilir. Ya da tamamen bir doktor kontrolü, belki de bir dişçiye gideceksiniz. Bu anlamda sizi strese sokan bazı durumlarda söz konusu olabilir. Ancak genel olarak sizi biraz karamsar hissettirebilir bu yeni ay. Sizler çünkü biraz böyle cıvıl cıvıl, daha kıpır kıpır bir burçsunuz. Uzaklardan biriyle de böyle ani bir flört gelişebilir eğer bekarsanız. Sosyal medyadan sizden uzakta yaşayan birileriyle hızlı bir başlangıç yapma potansiyeliniz de var ama hızlı başlangıçlar hızlı bitişleri de getirebilir. Hatta hayata bakışınızda da belki geleceğe yönelik planlarınızda da bu dönem ani bir değişim söz konusu olabilir. Umarım çok keyifli bir yeni ay olur sizler için de. Başka videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olursanız bana da aslında bir yeni yıl hediyesi ve teşekkür niyetinde de olur. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum ben de. İyi seneler. Yengeç ve yükselen yengeçler 31 Aralık'taki yeni ayın size olan genel etkilerini konuşacağız. Genel deme sebebim aslında hepimizin haritası bambaşka ve bu etkiler dışında da mutlaka yeni ayın farklı yerlere temas etmesi sonucunda farklı etkiler de mutlaka alacaksınızdır. O yüzden genel diyorum. Sizin haritanızda 7. evinizde meydana gelecek bir yeni aydan bahsediyoruz. Yani 7. ev konuları aktif demektir. Demek ki yeni aydan en yoğun etki alacak burçlar arasında da siz oluyorsunuz. Çünkü haritanızda da böyle görünür bir evde gerçekleşecek bir yeni ay olacak. Sizin için karşınızdaki kişiler, partneriniz, evliyseniz eşiniz, dostunuz, danışmanlık aldığınız kişiler, işbirliği içerisinde olduğunuz kişiler bu dönem daha fazla ön plana çıkıyor. Öncelikle yeni bir işbirliği, yeni bir ortaklık yapabilmek için hatta uzaklardan biriyle bu ortaklığı ya da bekarsanız yeni bir ilişkiye başlangıcı da yine bu yeni ayla birlikte yapabilirsiniz. Ancak
ancak parasal konularda bir sıkışmışlık ya da böyle stres, baskı vesaire de ortaya çıkabilir. Belki bu sizin ortaklığı iş yaptığınız bir kişiden kaynaklı da olabilir. İşbirliği yaptığınız birine ödemeniz gereken bir miktar da sizi sıkıştırıyor olabilir. Yurt dışı bağlantılı eğer işleriniz varsa, seyahatleriniz veya yolculuklarınız varsa bunlarla ilgili yoğunlaşabilirsiniz. Sevdiğiniz birinin yanına gidebilirsiniz. Bir ilişkiniz varsa daha ciddiye de ilerleyebilir. Umarım keyifli bir yeni ay süreci olur. Yeni başlangıçlar dönemi olur sizler için. Başka videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olursanız bana da hem bir teşekkür olur hem de bir yeni yıl hediyesi gibi olur sizden. Şimdiden ben de teşekkür ediyorum ve iyi seneler. Aslan ve yükselen aslanlar 31 Aralık'taki yeni ayın size olan etkilerini konuşacağız. Şimdi genel deme sebebim hepimizin bir doğum haritası var ve bu yeni ayın bu haritalarımıza etkileri tabii ki başka yerlere teması sonucunda da farklı farklı da olacaktır. Bu yüzden size şu anda genel etkilerden bahsediyorum gibi olacak. Sizlerin haritasında 6. evde meydana gelecek bu yeni ay. Demek ki sizler için bu yeni ayla beraber sağlık, dizleriniz, dişleriniz, kemikleriniz, cildiniz, belki saçınız bunlar daha önemli hale gelebilir. Kontrol ettirmeniz gereken durumlar olabilir. Doktorluk işleriniz olabilir. İşlerle ilgili yeni bir düzen oluşturabilirsiniz. Çalışmayan aslanlar için yeni iş görüşmeleri, yeni iş anlaşmaları için çok güzel bir zaman. Ani bir ortaklık, beklenmedik bir iş ortaklığı, işbirliği, kazançlarla ilgili de bir dönemden geçebilirsiniz. İkili ilişkilerde özellikle yeni yıl zamanında bazı stresler, güç savaşları içine girebilirsiniz. Dikkat! Yani ikili ilişkilerde tartışmalardan uzak durmanızı öneriyorum. Daha çok böyle günlük rutininizde, işinizde yapılacaklara, sorumluluklara daha fazla odaklanabilirsiniz. Hani böyle yapmak istediğiniz çok fazla şey olabilir bu dönemde. Bunları bir düzene koymak ya da düzenlemek için aslında bu yeni ayı kullanabilirsiniz. Sadece biraz daha böyle gökyüzüne uyumlanmak, daha yavaş bir tempoda ilerlemek, Mars retro sürecine de hem de Oğlak yeni ayına da uygun olacaktır. Hastalıklara, sağlıklara da ekstra özen gösteriniz. Umarım sizler için de keyifli bir yeni ay süreci olur. Başka videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olursanız da bana hem bir teşekkür olur hem de küçük bir yeni yıl hediyesi olmuş olur sizlerden. Şimdiden teşekkür ediyorum ve iyi seneler. Başak ve yükselen Başaklar 31 Aralık'taki yeni ayın size olan genel etkilerini konuşacağız. Şimdi genel deme sebebim hepimizin bir doğum haritası var. Bu yeni ayın hepimizin haritasında farklı farklı yerlere de ayrıca teması olacak. Dolayısıyla farklı etkiler de alırsınız demek istedim ve burada genel etkilerden bahsedeceğim. Sizlerin 5. evinde meydana gelecek bu yeni ay. Demek ki sizler için aşk, ilişkiler, hobiler, çocuk konuları daha fazla ön planda olacak. Bir hobiniz, istediğiniz bir hedefiniz vesaire varsa bunlara yönelebilirsiniz. Hatta ortaklı işler, ortaklı çalışmalar yapabilirsiniz. İlişkiniz varsa sevdiğiniz kişiyle birlikte ortaklı bir işe de imza atmak, hani böyle geleceğe yönelik tatil planları, eğlence planları organize etmek söz konusu olabilir. Arka planda çok fazla böyle kaygınız, korkunuz ortaya çıkabilir ve bunlar işinize de yansıyabilir. İşleriniz, günlük rutinleriniz, ruh halinizle ilgili bazı patlamalar, hani iş yerinde böyle güç çekişmeleri, bir takım stresler ortaya tabii ki çıkartabilir. Aslında böyle sanki keyifli bir organizasyonu ya da böyle keyifli bir zamanı bile ciddiyetle ele alacaksınız gibi duruyor. Çocuk varsa belki çocuk konularında yeni bir haber, yeni bir tedavi, belki sağlığıyla alakalı bir kontrolden geçmesi de gerekebilir. Bu tip konular sizi meşgul edebilir. Yeni bir haber, yeni bir gündeminizde çocuklarla bağlantılı tabii ki dediğim gibi olabilir. Umarım sizler için de böyle hayattan daha fazla keyif aldığınız bir süreç olur. Çünkü Oğlak Burcu'nda bir yeni ay 5. evde. Güzellikler getirsin. Başka videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olursanız da bu arada bana da hem bir teşekkür hem de küçük bir yeni yıl hediyesi olmuş olur. Şimdiden teşekkür ederim ve iyi seneler diliyorum. Terazi ve yükselen teraziler 31 Aralık'taki yeni ayın size olan genel etkilerini konuşacağız. Genel deme sebebim tabii ki hepimizin haritası bambaşka ve bu haritaların yeni aydan etkilenmesi de farklı yerlere temas sonucunda başka başka olacak. Dolayısıyla yeni ayın etkileri daha farklı şekilde de işleyebilir sizde ama 4. ev etkileri baskın çıkacak. Sizleri daha çok böyle demek ki aile, sorumluluklar, ev, alım, satım, kira, ev içi tadilatlar bu tip şeylerle belki anlaşmalar, belki ev içerisinde yeni bir gündem, sözleşme gibi konular daha fazla sizi meşgul edebilir. Daha çok böyle evinizle ilgilendiğiniz, ailenize karşı belki sorumlulukları yerine getirdiğiniz, ev içinde yeni kararların alındığı bir dönemde olabilir. Bir kısmınız taşınıyor olabilir, bir kısmınız yer değiştiriyor olabilir.
aileyle ortak iş yapacaklarınız olabilir. Bu dönem aniden birilerine çekim hissetmeniz, ani bir ilişki başlangıcı yapmanızda ya da tam tersi ani bazı ilişkilerdeki stresi de ortaya çıkartabilir. Eski arkadaşlarınızla görüşebilirsiniz bu süreçte. Ancak ilişkilerinizle ilgili bazı işte stresler, güç savaşları, baskıyı hani bunlar sizi rahatsız edebilir. Umarım çok keyifli bir yeni ay olur. Sizler için de başka videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olursanız da bana da aslında hem bir teşekkür etmiş olursunuz hem de bir küçük bir yeni yıl hediyesi olmuş olur. Şimdiden hepinize teşekkür ederim ve iyi seneler. Akrep ve yükselen akrepler 31 Aralık'taki yeni ayın size olan etkilerini konuşacağız. Genel deme sebebim hepimizin haritası birbirinden bambaşka. Bu sebeple yeni ayın haritamıza olan etkileri de tabii ki başka olacaktır mutlaka. Bu sebepten dolayı genel diyorum ama daha çok baskın olarak 3. ev konuları ortaya çıkacak. Sizler için aslında yeni eğitimler, yeni yolculuklar, yakın çevreniz, kardeşleriniz, kuzenlerinizle olan planlarınız, programlarınız, yoğun bir iletişim söz konusu olabilir. Bazılarınız için yeni araç alım, satım gibi gündemleri de olabilir. Yeni düşünceler, genelde böyle işleriniz, kariyerinizle alakalı da olabilir tabii ki. İlişkilerle ilgili de böyle ciddi düşündüğünüz, ciddi adımlar attığınız bir süreçten geçebilirsiniz. Aniden bir yer değişimine karar verebilirsiniz. Sizler için de aynı şekilde böyle yoğun harcamalar, alışverişler tabii ki söz konusu olabilir. Kariyeriniz, ev, aile, yuva konularında da böyle bir baskı hissetme durumunuz olabilir. Sizde de bunlar ortaya çıkabilir. Bir konuda patlayabilirsiniz. Bir konuda çok yoğun bir stres yaşayabilirsiniz. İşlerinizle ilgili zorlanmalar olabilir. Zaten işlerinizle ilgili de yeni bir sözleşme, anlaşma, maddi konularla ilgili bazı şeyleri belirleme döneminizde de olabilirsiniz. Parasal konular, işinizle ilgili belki yeni yatırımlar yapmak, yenilenmek için bunları yapmanız gerekebilir. Sizi bu dönem zihinsel olarak böyle çok meşgul edebilir. Yani en çok aklınız kariyerinizde olacak gibi görünüyor, hedeflerinizde olacak gibi görünüyor. Yapmak istediklerinize adım adım nasıl ilerleyebilirim, nasıl planlayabilirim? Daha çok buralara sanki kafa yoracaksınız gibi görünüyor. Umarım sizler için de keyifli bir yeni ay olur. Başka videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olursanız da çok mutlu olurum. Hem bana bir teşekkür olur hem de sizden küçük bir yeni yıl hediyesi olmuş olur. Şimdiden teşekkürler, iyi seneler. Yay ve yükselen yaylar 31 Aralık'taki yeni ayın size olan etkilerini konuşacağız bu videoda. Şimdi genel deme sebebim hepimizin doğum haritası bambaşka birbirinden ve bu yeni ayın temas ettiği yerlere göre de tabii ki farklı etkiler de mutlaka alacaksınızdır. Şimdi sizin haritanızda 2. evde meydana geliyor. Bu yeni ay demek ki bu yeni ay sizin için daha çok 2. ev konuları baskın olacak. Para, iş konuları daha fazla ön plana çıkabilir. Burada bazılarınız için bir işten ayrılma sürecini ve yeni bir işe geçme sürecine işaret edebilir. Yeni iş anlaşmaları, yeni iş görüşmeleri yapmak ya da ben daha fazla nereden para kazanabilirim, kazançlarımı nasıl çoğaltabilirim gibi böyle para olarak düşündüğünüz, yoğunlaştığınız bir döneminiz olacaktır bu 2 haftalık süreç içerisinde. Hatta evden çalışmak, evde iş planları yapmak, eve para harcamak ya da belki kendinize bir iş kurdunuz. Bununla alakalı bazı böyle hani bütçe, gelir, gider hesaplamaları içerisine de girebilirsiniz. Size uzakta yaşayan akrabaların, tanıdıkların bu dönem böyle iletişimsel olarak eğer böyle işte yurt dışı, şehir dışı yolculuklara çıkıyorsanız bunlarla ilgili üzerinizde bir baskı, stres hissedebilirsiniz. Bir takım tartışmalar, işte araçlarla ilgili sıkıntılar olmaması için de ekstra özenmeniz gerekebilir. Kontrolleri lütfen yapın. Daha önce gittiğiniz bir yere de yolculuk da yapabilirsiniz veya belki bunun için bazı harcamalar yapmanız da gerekebilir. Hatta zorunda olduğunuz belki de ailevi bir konuda sorumluluk hissettiğiniz bir alanda harcama da yapabilirsiniz. İşinizle ilgili de bazı dediğim gibi harcamalar, beklenmedik işte masraflar vesaire çıkabilir. İkili her türlü ilişkide böyle abartılı konuşmalar, dedikodular, işte yalan, yanlış şeyler duyabilirsiniz. Aileden, özellikle aile büyüklerinden, geniş aileden gelebilir böyle şeyler. Hemen inanmayın verilen sözlere bu dönemde. Özellikle yeni aydan sonraki günlerden bahsediyorum. Umarım sizler için de keyifli bir yeni ay olur. Başka videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olursanız çok mutlu olurum. Hem bana bir küçük bir yeni yıl hediyesi teşekkür olur. Ben de teşekkür ediyorum sizlere. Şimdiden iyi seneler dilerim. Oğlak ve yükselen oğlaklar 31 Aralık'taki yeni ayın size olan genel etkilerini konuşacağız bu videoda. Şimdi genel deme sebebim hepimizin
haritası birbirinden bambaşka. Dolayısıyla bu yeni ayın etki edeceği farklı farklı alanlarda mutlaka olacaktır. Dolayısıyla burada en yoğun etkiyi alacağınız gündemden bahsedeceğim. Sizin haritanızda birinci evinizde, yani yükselen evinizde meydana geliyor. Evet, sizin yeni ayınız, siz sahnedesiniz, siz ön plandasınız, sizin kararlarınız, sizin geleceğe yönelik hedefleriniz, yapmak istedikleriniz, kariyeriniz, adım attığınız şeyler, yenilikler, yeni kararlar aldığınız böyle bir 2 haftalık bir dönemden geçiyorsunuz. Özellikle yeni yılın ilk haftası önemli. Yeni projeler, yeni bir yolculuğa çıkmak vesaire söz konusu olabilir. Kendinizle alakalı böyle bir takım sorumluluklar almak istediğiniz bir sürece girebilirsiniz. Keyfi bazı harcamalar tabii ki yapılabilir ve burada böyle beklemediğiniz bir miktar ödemek durumunda da kalabilirsiniz. Parasal konularla ilgili de özellikle bu yeni ayın etkili olduğu günlerde bir böyle sıkışmışlık, bir stres, üzerinizde bir baskı hissetmeniz çok normal. Yeni bir şeye başlamak istiyorsanız bunu yeni aydan sonraki böyle birkaç günün sonrasını kullanmanızı ben öneririm aslında. Yeni bir eğitim duyurusu mesela yapacaksanız, yeni bir yere işte çıkacaksınızdır, yolculuğa, belki onunla alakalı planlamalar, programlamalar yapıyorsunuzdur. Yeni bir iş kuracaksınızdır. Belki bunun için harcamalarınız vardır vesaire. Yeni yılı planlıyorsunuzdur. Yeni dönemdeki iş programınızı, iş planınızı sonuçta siz Oğlaksınız ve sizin için planlama, programlama, sistemli çalışmak, disiplin, düzen çok önemli. Dolayısıyla özellikle yeni yıla girdikten sonraki hafta sizin için böyle hani para planlama açısından çok yoğun geçebilir. Umarım çok keyifli bir yeni ay olur sizler için de. Sizler de bu arada hani dış görüntünüzde bir değişim, farklılık da yapmak isteyebilirsiniz. Sonuçta bir yenilenme, yeni ayı olacak sizler için de. Hayatınıza yeni bir düzen getirmek istediğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Umarım keyifli geçer. Başka videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olursanız da hem bana bir teşekkür hem de küçük bir yeni yıl hediyesi vermiş olursunuz. Şimdiden ben de teşekkür ederim ve iyi seneler diliyorum. Kova ve yükselen kovalar 31 Aralık'taki yeni ayın size olan genel etkilerini konuşacağız. Genel deme sebebim bu arada hepimizin haritası bambaşka ve bu yeni ayın temas ettiği yerlere göre de farklı farklı etkilerde mutlaka alacağız. Ancak bu yeni ayın daha yoğunluklu olarak bu haritada çıkarttığı konular 12. ev konuları olacak. 12. evinizde meydana geliyor. Evet, biraz burada uykularınızı kaçırabilir bu yeni ay. Bazı sorumluluklar, sorumlu hissettiğiniz konuları çok düşünebilirsiniz. Siz ön plana çıkmadan önceki dönem aslında bu dönem. Bazı belki kariyeriniz, işlerinizle alakalı, hayatınızla ilgili planlamaları arka planda yaptığınız bir süreç olabilir. Belki böyle kısa bir süreç ama etkili bir süreç olabilir. Özellikle işler, parasal konular için çokça böyle düşündüğünüz, hani neyi nereye, nasıl yapsam, şu planı, programı, işle ilgili bir düzene koysam mı, işte maddi konularla ilgili bazı düzenlemeler getirsem mi gibi böyle aklınızda çok fazla tilkinin döndüğü bir zaman olabilir. Hatta bazılarınız için de dediğim gibi uyku düzensizliklerini getirebilir. Yani birazcık depresif bir ruh haline de bürünebilirsiniz. Maddi konular biraz sizin belki canınızı da sıkabilir. Çok fazla dediğim gibi düşündüğünüz bir dönemde olduğunuz için. İkili ilişkilerden yana da bazı stresli durumları özellikle sonbahar aylarından beri süregelen bir takım konularda bir gerginlik yaşanabilir. İşlerinizle ilgili de yapmak istediklerinize dair kafanızda böyle planın, projeyi çizdiğiniz, işe çok yoğunlaştığınız, belki odaklandığınız bir zaman olabilir. İkili ilişkilerde böyle hem çok aslında çekim yüksek hem de böyle tartışmalara, güç savaşlarına da çok açık bir dönem olacak bu yeni ay döneminde. Bazılarınız için de böyle sürpriz, beklenmedik bir ilişkiyi de beraberinde getirebilir bu yeni ay. Umarım çok keyifli bir yeni ay süreci geçirirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olursanız da hem bana bir teşekkür hem de minik bir yeni yıl hediyesi olmuş olur. Ben de şimdiden hepinize teşekkür ederim ve iyi seneler. Balık ve yükselen balıklar 31 Aralık'taki yeni ayın size olan genel etkilerini konuşacağız. Şimdi genel etki deme sebebim aslında hepimizin haritası bambaşka. Dolayısıyla bu yeni ay haritanızda da farklı farklı yerlere mutlaka temas edecektir. Ancak bu yeni ayda şöyle bir şey var. Daha ağırlıklı olan konuları konuşuyoruz. Sizin için de 11. evde meydana geliyor. Demek ki bu yeni ayda en çok sosyalleşecek, en çok böyle hani dışa dönük ki siz içe dönük bir burç olabilirsiniz. En çok arkadaşlarıyla birlikte olan organizasyonlar, planlar, programlar yapan burçlardan biri de aslında sizsiniz sevgili balıklar. Yeni çevrelere girmek, iş çevresiyle birlikte bir organizasyon yapmak, kazançlarınızla ilgili bazı yeni gündemler, işte kendinize daha çok böyle sosyal alanlar açtığınız,
yeni belki kulüplere, derneklere, bu tip böyle kalabalık organizasyonlara dahil olmak istediğiniz bir dönemden geçiyor olabilirsiniz. Ancak işler belki sağlık konuları biraz sıkıntılı olabilir bu dönemde. Bu dönem böyle bağışıklığınıza da işte çok dikkat etmeniz gerekiyor. İş yerindeki kişilerle böyle hani güç savaşına girmemeniz gerekiyor aslında. Burada işler biraz yavaş ilerliyorsa siz de strese ve baskıya sebep olabilir. Sizler de bu süreçte bazı yolculuklar bu arada yapabilirsiniz. Aslında yakın çevrenizde olan ancak arkadaşınız olan bir kişiyle bir anda görüşme kararı da alabilirsiniz. Bekarsanız buradan bir hızlı başlayan bir ilişki de söz konusu olabilir. Sonuçta arkadaşlarınızla, dostlarınızla sosyalleşmek isteyeceğiniz, böyle hani kalabalık gruplarla görüşmek isteyeceğiniz bir yeni ay dönemi olacak. Umarım sizler için de çok keyifli bir yeni ay süreci geçer. Hani Oğlak Burcu'nda ne kadar olursa. Başka videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olursanız hem bana bir teşekkür etmiş hem de küçük bir yeni yıl hediyesi armağan etmiş olursunuz. Şimdiden ben de teşekkür ederim ve hepinize iyi seneler diliyorum.